Lorian Evergreen, Türk bir kehanet profesörüdür. Öğrencilik yıllarında yasak ormanda tek başına kaldı ve tehlikeli bir yaratıkla karşılaştı. Tam öleceğini düşündüğü anda ışık belirdi. Gözlerini açtığında karşısında cesur bir oğlan gördü. O gece Lorian'in kalbinde bir kıvılcım yandı. Kurtarıcısına, yani Severus Snape'e aşık oldu. Ancak onun Lily'ye olan ilgisini fark edince bu duyguyu kalbine gömdü. Yıllar ikisini de farklı yollara sürüklemişti. Snape karanlık taraftan dönmüş, Lorian ise kehanet profesörü olmuştu. Bir gün gelecekte yaşanacak olan Hogwarts Savaşı'nı ve kayıpları gördü. Bu kayıplar arasında özellikle biri dikkatini çekti. Severus Snape. Bunun üzerine genç profesör, kaderi değiştirmek için Hogwarts'a dönmeye karar verdi. Amacı yalnızca Snape'i kurtarmak değildi. Diğer kayıplara da engel olacaktı. Ancak Severus, insanlarla arasına duvarlar örmüş ve bambaşka biri olmuştu. Buna rağmen her fırsatı değerlendirerek ona yaklaşmaya çalıştı. Bir gün kehanetlerinden bazılarını Dumbledore'a iletmeye karar verdi. Dumbledore, felsefe taşının güvenliğinden emin olması için uyardı. Lorian koridorda gözlem yaparken Snape'in geldiğini fark etti. Üstelik bütün koridoru taramaya başlamıştı. Lorian yakalanmamak için bir plan yaptı. Ancak Severus'u kandırmak kolay değildi. Planları ters gidince kamuflaj büyüsüyle kendini gizledi. Bunun üzerine Snape, onun bulunduğu köşeye bir tarama büyüsü başlattı. Eğer şimdi yakalanırsa, Snape'in güvenini sonsuza dek kaybedecekti. Lorian gözlerini kapadı. İçinde yükselen paniği bastırmaya çalışıyordu. Bir an büyünün tenine dokunduğunu hissetti. Tam o sırada koridorun diğer ucundan ince bir metal şangırtısı duyuldu. Snape hızla başını çevirdi ve tarama büyüsünü durdurdu. Dikkatli adımlarla sesin geldiği yere doğru gitti. Koridorun girişinde Filch ve kedisi belirmişti. Yine bu koridorlarda dolanıyorsunuz ha profesör. Bu saatte kimse olmaz buralarda. Zaten 1 saat önce her yeri kontrol ettim. Demek kontrol ettiniz, dedi şüpheyle. Benim koridorlarımda hiçbir şey saklanamaz. O kedi bile benden önce fark ederdi değil mi Bayan Norris? Bayan Norris mırlayarak Filch'in bacağına sürtündü. Bu kez haklı olduğunuzu umuyorum Filch. Ama her zaman tetikte olun. Diye uyardı. Snape pelerinini savurup uzaklaşırken Filch arkasından homurdandı. Ve kapı kapandı. Herkes gitmişti. Lorian derin bir nefes aldı. Kamuflaj büyüsü etkisini kaybederken aceleyle yasak koridordan çıktı. Hogwarts'ta 2 kehanet profesörünün bulunması rastlantı değildi. Yıllar önce Trelawney, Voldemort ile ilgili büyük bir kehanet yapmış ve doğru çıkmıştı. Dumbledore onu korumaya aldı. Ancak kehanetlerini sık sık dile getirerek herkesi tedirgin ederdi. Lorian ise tam tersiydi. Kehanetlerini bir sır gibi saklar, yalnızca doğru zamanda doğru kişiye anlatırdı. Derslerinde modern ve sezgisel teknikler öğretirken, Trelawney geleneksel yöntemlere bağlı kalıyordu. Ancak ironik bir şekilde yıllar önce yaptığı kehanette Hogwarts'a birinin gelip kaderi değiştirmeye çalışacağını görmüştü. Lorian okula geldiğinde Dumbledore onun bahsi geçen kişi olduğunu anladı. O hem bir tehlike hem de eşsiz bir fırsattı. Noel gecesi büyük salonda sadece birkaç profesör ve öğrenci vardı. Snape'in tam karşısına Lorian oturmuştu. Bu sırada içeriye Profesör Trelawney girdi. Dumbledore eşlik etmesi için onu yemeğe davet etti. Ancak o bir süre masayı süzdü ve çığlık attı. Eğer ben de masaya katılırsam 13 kişi olacağız. 13 kişi birlikte yemek yerse masayı ilk terk eden kişi ilk ölen olur. Fakat McGonagall sabırsızlanmıştı ve bu yüzden oturmak zorunda kaldı. Gözleri bir an için Lorian ile buluştu. Sen de hissediyor musun Lorian? Ama o, kehanetlerin ulu orta anlatılmasını yanlış bulurdu. Açıkçası güzel bir Noel yemeği yememiz gerektiğini hissediyorum. Snape'in dudaklarında gülümsemeye benzeyen bir kıvrım oluştu. Bu güzel Noel gecesinde onu susturduğu için memnun olmuşlardı. Lorian yemeğini bitirdi ve yarım kalan işlerini hatırlayıp gitmek için ayağa kalktı. Sonra birden masadan kalkan ilk kişi olduğunu fark etti. Trelawney adeta feryat eder gibi bağırınca Snape ona buz gibi bir bakış attı. McGonagall dönüp kapıda bekleyen baltalı bir deli olmadığından eminim dedi. Trelawney alınmış gibiydi. Lorian ise sakin gibi davranıp Dumbledore'dan müsaade istedi. Snape'in onu izleyen dikkatli bakışları eşliğinde salondan çıktı.
Sahiden bunların bir anlamı olabilir miydi? Snape kehanetlere asla güvenmezdi. Ancak geçmişte yaşadığı bazı olaylar yüzünden tamamen göz ardı edemiyordu. Noel yemeğinde 13 kişilik masadan kalkan ilk kişinin Lorien olması Snape'i içten içe rahatsız etmişti. Farkında olmadan onu daha dikkatli gözlemliyordu. Bir gün koridorda karşılaştılar. Lorien paltosunu giymiş, hızlı adımlarla ilerlerken Snape'e selam verip geçti. Snape bir an duraksayarak onun nereye gittiğini izledi. Yasak ormana doğru gidiyordu. Şüpheyle kaşlarını çatıp pelerinini düzeltti ve peşinden gitmeye karar verdi. Lorien, iksir için bir bitki arıyordu. Ormanda dikkatle ilerlerken çalıların arasında siyah bir köpek gördü. Köpek ağaçların arasından ona doğru yaklaşıyordu. Lorien asasını daha sıkı kavradı. Ancak ondan kötü bir his alamadı. Dikkatini çeken ilk şey köpeğin yorgun ve bitkin olmasıydı. Bir an için çocukluğuna, Türkiye'deki günlere döndü. Orada insanlar sokak hayvanlarıyla birlikte yaşar ve onları beslerdi. Bu saf dostluğu hep özlemişti. Ardından çantasına uzandı ve bir parça ekmeği yere bıraktı. O sırada ani bir sesle irkildi. "Profesör Lorien?" Lorien arkasını döndü ve ağaçların arasından ona doğru yaklaşan Snape'i gördü. Sesi köpeği ürkütmüş olmalıydı. Ekmeği bırakıp hızla uzaklaştı. Snape koşarak uzaklaşan köpeği fark etti ve kaşlarını çattı. "Başınızı belaya sokmak konusunda oldukça kararlısınız galiba." Lorien şaşkındı. "Sadece aç bir köpekti. Biraz ekmek veriyordum," dedi. Snape alaycı bir ifadeyle başını salladı. "Tabii ki. Yasak ormanda bir hayvanı beslemek mükemmel bir fikir. Bir dahaki sefere kurt adamları da besleyin. Onlar da aç olurlar," diye alay etti. Lorien kaşlarını çatıp ormandan çıkmak için geri döndü. Ancak Snape uzaklaşan köpeğe bir süre daha baktı. Gözleri daralmış ve yüzüne kuşkulu bir ifade yerleşmişti. Burada sıradan bir köpek olamaz diye düşündü. Black'in Azkaban'dan kaçışıyla ilgili söylentileri hatırladı. Ancak hayvan çoktan kaybolmuştu. Bu şüpheyi zihnine not eden Severus geri döndü. Sirius Black, köpek formunda ormanın derinliklerine karıştı. Uzun zamandır ilk kez merhamet görmüştü. Bir ekmek parçası ve birkaç şefkatli söz. Ne zaman böyle bir lüksüm oldu diye düşündü. Bu sırada Snape Lorien'e söylenmeye devam ediyordu. "Sormama izin verin lütfen. Yasak ormandaki cesaretiniz bir tutku mu, yoksa bir alışkanlık mı profesör?" Cevap vermesine izin vermeden ekledi. "Ortalıkta ruh emiciler ve kaçak bir Azkaban tutsağı varken bu nasıl bir sorumsuzluk? Biraz bile büyümediniz mi Bayan Evergreen?" Snape öğrenciyken Lorien'i yasak ormandaki bir yaratıktan kurtarmıştı. "O küçük Lorien olduğumu düşünüyorsanız yanılıyorsunuz profesör. Ayrıca sizin burada ne aradığınız da merak konusu. Pek örnek olduğunuz söylenemez." "Ben mi? Benim mantıklı sebeplerim var. Yasak ormana köpekleri beslemeye çıkmıyorum. Amacım tabii ki bu değildi." "Demek öyle. Neymiş peki?" Ve ikisi birbirine söylenerek Hogwarts'a döndü. Lorien, bugün bütün sınıfa Türk kahvesiyle fal bakmayı öğretecekti. O zaman bugün bir değişiklik yaparak Anadolu'nun mistik ve kadim geleneklerinden birine yolculuk yapacağız. Büyülü antik cezve havada süzülerek fincanları tek tek doldurdu. Kahve bir türlü bitmiyordu. Sınıf şaşkınlıkla cezveyi incelerken Slytherin masasında Malfoy gözlerini devirdi. "Aman ne büyük bir sihir," dedi alaycılıkla. Ancak arkadaşları şaşkınlıkla bakmaya devam etti. Büyülü cezve en son Lorien'in fincanını doldurup yerine döndü. Osmanlı İmparatorluğu'nda padişahların yanında gizli müneccimler bulunurdu. Bu büyücüler savaşların kaderini belirlemek ve önemli olayları öngörmek için kahve falı ve yıldız haritaları gibi metotları birleştirirdi. Sonra Ron'a döndü. Hadi için, tadını nasıl buldunuz Bay Weasley? Ron bir an tereddüt edip fincanı eline aldı. Harry ona güldü. Hadi Ron, kahvenin geleceğinle ilgili bir şeyler söylemesini istemiyor musun? Ron kahveden bir yudum alıp yüzünü buruşturdu. Biraz acı ama kötü değil. Sınıf onun yüz ifadesini görünce gülüşmeye başladı. Malfoy burun kıvırarak fincanını eline aldı. Bakalım, bu kahve Gryffindor masasında bir felaket mi yoksa bir başarı mı gösterecek? Etrafındaki birkaç Slytherin öğrencisi kıkırdadı. Sınıf kahvelerini bitirip fincanlarını ters çevirdi. Lorien sözlerine devam etti. Bu yöntem o kadar etkiliydi ki Muggle'lar arasında bile yayılmıştı.
Ancak onların falları bizimkiler kadar net ve başarılı olamaz. Üstelik bu yöntemin derinliğini ve büyüsünü asla tam olarak kavrayamazlar. Profesör, sembollerin bir listesi var mı? Evet var ama sezgilerinizi de kullanmanız gerekiyor. İyi olayların sembollerini yazmaya başladı. Ardından tahtaya keskin bir çizgi atarak ikiye böldü. Ancak bu semboller her zaman iyi şeylerden bahsetmez. Bazen karanlık ve kötü olayların habercisi olabilir. Çizginin diğer tarafına ise kötü olayları temsil eden sembolleri yazmaya başladı. En son gizli düşmanın ve kötü haberin sembolü olan yılan ile kargayı çizdi. Hermione bunları hızla defterine geçirirken Ron huzursuzca kıpırdandı. Ancak Harry'nin dikkati tamamen Lorien'deydi. Şimdi herkes fincanını yanındaki kişiyle değiştirsin. Ancak kalbinizle görmelisiniz. Öğrenciler fincanlarını birbirine uzattı. Hermione kendininkini hızla Ron'a verdi. Kalbinle gör Ron. Ron homurdanarak fincana baktı. Sanırım burada bir bulut var. Hayır, sadece bir kahve kalıntısıymış. Hermione gözlerini devirdi. Lorien onların yanına gidip ne gördüklerini sordu. Bayan Granger'ın fincanında sadece bir çizgi var sanırım. Çizgi genellikle yolculuğu veya kararlılığı simgeler. Bu hedeflerinize olan bağlılığınızı gösteriyor. Hermione memnun bir ifadeyle arkasına yaslandı ve Harry'nin fincanını uzattı. Potter'ın fincanında bir yıldız gördüğümden eminim. Ama diğer sembolleri çözemedim. Lorien Harry'nin fincanını incelerken sınıf sessizlik içinde bekledi. 3 sembol vardı. Yılan, kalkan ve yıldız. Bunlar Voldemort'un dönüşünü, sevdiklerinin desteğini ve zaferi gösteriyordu. Onun varlığı Harry'nin kaderini henüz bozmamıştı. Bakışlarını Harry'e çevirince bir cevap beklediğini fark etti. Kelimelerini dikkatle seçiyordu. Karşına bazı zorluklar çıkacak Harry. Ancak sevdiklerin yanında olacak ve bunları aşacaksın. En azından Harry'nin içinde bir umut kıvılcımı oluştu. Gülümseyerek profesöre teşekkür etti. Artık ona güvenebileceğini hissediyordu. Lorien, büyük bir felaketin yaklaştığını hissediyordu. Bir süredir odasına kapanmış, yıldız haritalarını inceleyip planlarını şekillendiriyordu. Ancak Cedric'in nasıl öleceği belirsizdi. Kehanetler ise zamansız ve parça parça geliyordu. Ancak bunlar tek başına hiçbir anlam ifade etmiyordu. Yine bir gün elinde bir fincan çay ile öğrencilerine ders anlatıyordu. Gözü bir an Cedric'e takıldı. Hayat doluydu. Dikkatle dinleyip not alıyordu. Ancak o an gözünün önünde bir görüntü belirdi. Yeni bir kehanet görüyordu. Cedric, sisli ve karanlık bir mezarlıkta yatarken Harry onun başına çökmüş ağlıyordu. Aynı yerde sinsice gülümseyen birini gördü. Lord Voldemort. Ete kemiğe bürünmüş halde orada duruyordu. Lorien'in elleri güçsüz kaldı ve fincanı yere düşürdü. Ancak o tüm ayrıntıları ezberlemekle meşguldü. Gözlerindeki görüntü silindiğinde kendini tekrar sınıfın ortasında buldu. Öğrenciler endişeyle bakıp fısıldaşıyordu. "İyi misiniz profesör?" Lorien kendini topladı. Daha fazla açıklama yapmadan aceleyle odasına döndü. Boş bir parşömene gördüğü her şeyi çizdi. Onu bir Avada Kedavra büyüsü yok etmişti. Parlak mavi kupa, bunun 3 büyücü turnuvasının finalinde yaşanacağını gösteriyordu. Her şey netleşmişti. Voldemort, turnuvanın sonunda geri dönecekti. Onun dönüşünü engellemek mümkün değildi. Fakat Cedric'i kurtarmak mümkündü. Lorien plan yapmaya koyuldu. Alacağı yanlış bir kararın herkesi tehlikeye atacağının farkındaydı. Hatta Hogwarts Savaşı'nın kaderini tamamen değiştirebilirdi. Cedric'in yaşaması yalnızca bir hayatın kurtuluşu değildi. Bu, Lorien'in kaderle verdiği en büyük sınav olacaktı. Eğer onu kurtaramazsa, Severus'u asla kurtaramazdı. Ve eğer yazgı değişmiyorsa, kehanetler sadece mühürlenmiş bir sondu. O yüzden şimdi risk almak zorundaydı. Severus için.